Herkese iyi akşamlar. Şöyle düzelteyim. Bir dakika var. Hoş geldiniz. Benim de çok ilgimi çeken, hani bu akşamları kırmızı ışıkta durmamız, işte bu ışığa göre ilaç tedavilerinin bile zamanlarının değiştirilmesi gerektiği gerçeği Rezan hocamız bu konuda bayağı bir tedavilerinde fotomodülasyon doğru düzgün söyleyemiyorum bir de çok fazla kullanıyor. İnfrared ışıklarının etkilerini ve e, direkt Nevallina ay bir günde egzersiz eşofmanlarla hazır bekleyeceğim, planlayacağız. Hem benim için iyi olur. Gördükçe bir imreniyorum ki sizin egzersizleri anlatamam yani. Ruhum çok sporcu da hayata geçirmem biraz eksik kalıyor. Hemen ben Rezan Hanım'ı şey yapayım, talep edeyim. Doktor hanım, doktor Rezan. Baktayım. Böylece kırmızı ışığın nimetlerinin biz hayatımıza nasıl güzelleştirmek için katabiliriz? Nasıl daha şifalanabiliriz? Bunu öğreneceğiz. Topları vallahi ben de internetten alıyorum. Tam hemen böyle toplarımı yine konuşuyordum. Hoş geldin Rezan Hanımcığım. Merhabalar. Nasılsınız Rüya Hocam? Rezan Nasıl? diyebilirsiniz. İyiyim, ben çok iyiyim. Allah'a şükürler olsun. Sen iyisin. Ben de Yoğun muydun? iyiyim. Çok teşekkür ederim. Yine her zamanki yoğunluk. Ama bugün çok güzel bir şey oldu. 19 Mayıs Üniversitesi'nde ikinci sınıf öğrencilerine hocalarımızdan biri Fevziye Hocam tamamlayıcı tıp yöntemleriyle ilgili bilgi vermemi istedi. Bu kadar erken evet tıp fakültesinde böyle bir farkındalık olması çok hoşuma gitti. O yüzden çok mutluyum. Biraz onun böyle heyecanı ve yorgunluğu vardı farklı olarak. Çok O güzel da bir iyi bir şey. yorgunluk. Aynen, aynen. Büşra'cığım da katıldı. Ben kapatayım yorumları en iyisi yoksa onlar böyle benim dikkatimi çok şey yapıyor. Yok Bölüyor, arzu edersin. oraya kayıyorum. Şimdi e, hep dediğim gibi tesadüf yok, tevafuk var ve Evet, o daha iyiye gitme, nasıl daha güzelleştiririz hayatı yolculuğunda yolumuza insanlar çıkıyor. Kimisi sevgilimiz, çocuğumuz, evladımız, arkadaşımız oluyor. Kimisi böyle işte meslektaşlarımız oluyor. Ama bize bir şeyler katıyor, bir şeyler alıyor. O insan böyle bir alışveriş düzeni içinde en güzellerini, en iyilerini birbirimize ekleyerek, daha yükselterek, iyilik ve güzelliği çoğaltarak gitmek gayesinde buluşuyoruz bir şekilde. Yani ben evet. böyle olduğunu düşünüyorum ve inşallah işte okullarımızdan başladığında daha iyinin, daha güzelin araştırılması, inceleyen ve bilime bunu araştırmaya yönelten bir okulda geliştirerek ulaşmak çok daha güzeli bence de. Çok ben yani 2 gün önce pazartesi günü bana ulaşmıştı Fevziye Hoca. Yani o günden beri şeyi düşündüm. Yani tıp fakültesinde okurken böyle farklı bir bakış açısı kazanabileceğim konferansları dinlemiş olsaydım, bilseydim acaba kariyerim nasıl olurdu o zaman? İşte bu benim hastalık yolculuğum nasıl olurdu? 2 gündür böyle bilincimde dönüp duruyor yani bu şey. O Çok daha farklı tabii. şey Ben as sizi geç keşfettim açıkçası. aynen Çok mutlu oldum keşfettiğim için de. İnanılmaz bir enerji yayıyorsunuz, inanılmaz bir enerji veriyorsunuz. canım Nefes sık. de sizin sayenizde hayatıma girdi aslında. Bunun için de çok müteşekkirim. Bütün çocukluğu ve hayatı astımla geçmiş biri olarak nefesin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu biliyorum ama hiç nefes egzersizi de yapmamıştım. Ne kadar da basitmiş aslında. Bir şekilde ufak ufak hayatıma dahil ettiğimde enerjimin ne kadar arttığını yani açıkçası cildim bile daha güzel oldu inanın. Evet, çok uyguluyorum. Videolarınızı böyle hastalarımla da paylaşıyorum. Triflolarda aldırıyorum.
Herkes çok memnun. Ya ben zaten işte bunun için bu yolculuğa çıktım. Ne mutlu ki şahane nefes uzmanları, nefes terapisti arkadaşlarım, enerji uzmanı arkadaşlar. Ya önemli olan iyiliğe gönül vermek. Fikirlerimiz farklı olabilir. Sen bilmem bir yerde bir şey olabilirsin ama yürekler ve iyilik tek. Evet. Sen evet bakış açılarıyla farklı düşünüyor olabilir pek çok insan. Şimdi bilmediğin bir şey hakkında bana da denseydi ben eğer Somali'ye gidip para kazanmak için gittim. Ben zaten her yerde iyilik yapma gayesiyle yaşayan bir insandım. Bak ölmemek için çalış 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 şu toplarla. Hatta bugün Somali'den Ercan abi bir fistül yapmış Somalili arkadaşlara, vatandaşlara gelmişler buraya Antalya'ya benim hastaneme. Ondan sonra onlarla konuştuk. İşte onların first lady'lerine falan da anlattım ben. Nefes egzersizlerini Somali'de de anlattım. Şimdi hal böyle olunca ben bunu boynumda vebal olarak gördüm. Yani böyle büyük bir mucize var. Şimdi hani arabaya, depoya birinde benzin alırken boru katlanmış. Akmadı akmadı boruyu düzelttiler. Foş dışarıya attı. Benzin akınca bir sürü para verdiğim benzin. Aha falan diyorsun ya. Şimdi Evet. nefesi insanlar etkin kullanmayınca ya da böyle ben şimdi hastanenin girişinde orada kafenin önünden geçerken sigara dumanlarının arasına falan diyorum 2 metre ötemdeki sigara dumanından Allah'ım ben 3 paketi nasıl içiyormuşum? Yani hatta başka içen arkadaşım ya abla sen de yeter ya falan diyor işte. Hani ya ben gerçekten ukalalık taslamak adına değil bunu söyleyişim insanlara. Hani ben şimdi böyle çok güzel bir şeyi bedavaya yakalamışsam sen de hani böyle oradaki gelen hasta ya nasıl yapacağız edeceğiz diyor ya bunu paylaşmak adına aslında söylüyorum. Bu kadar kolay olabileceğini bana söylendiğinde şey gibi bu sabretmiyorlar, gayreti etmiyorlar ve Hocam kararlı sizde farklı bir şey var ama yani hani biz nefes alalım, verelim biliyoruz bunu yani. Hele bir doktor olarak bundan hep bahsediliyor ama yani sonuçta ben de 50 yaşındayım. Bu zamana kadar hatta reklam ajansı sırasında böyle bir astım koa ilaçları olan bir firma için nefes etkinliği düzenlemişliğimiz var yani. Hani orada bile ya bunu yapıyoruz ama nedir, ne kadar? Sizin anlatış şeklinizde bir şey var bence. Siz çünkü işin işte biyokimyasını, fizyolojisini, kliniğini hani bir cerrah olarak daha başka türlü de yönlerini anlatıyorsunuz ve ikna ediyorsunuz. Yani en iyi yaptığınız şey bu bence. Öyle şey gibi anlatmıyorsunuz. Yani nefes çok önemlidir. Hadi bu egzersizleri yapalım deyip bırakmıyorsunuz. Motive ediyorsunuz, ikna ediyorsunuz, sonuçları paylaşıyorsunuz. Bunlar insanı zaten hadi ben de yapmalıyım gerçekten burada iyi bir şey var konusuna yani getiriyor yani. aslında zorunlu kalışım bu yüzden. Şimdi enerji girsin tamam ışık ışık sen tedavi ediyorsun. Şimdi anlatacaksın. Şimdi ben skleroterapi yaptım. Yılbaşı günü 2019-2020 yılbaşı gündüzü diyetisyen arkadaşım, samimi, sevdiğim bir arkadaşım. Hiç spiritüel böyle bağlantıları şeyleri yok. Bak dedim yalnız varisleri var ya lütfen nefese güzel. Ya abla dedi ben dedi o işlerden hiç hoşlanmıyorum dedi. Böyle ışıklar, enerji, nefes falan. Ben dedim ben de hiç hoşlanmıyorum. Ben sana dedim sen diyetisyensin dedim. Çorbanın içine ben bugün bak ayva attım bir dilim. Tuzunu eksik koymak ya da yağsız yemek pişirmek gibi reel kimyasal bir şeyden bahsediyorum dedim. Her bir nefeste o çorbanın içine koyduğun. O zaman senin dedim bütün diyet menülerin yalan dedim. Aa hiç öyle düşünmemiştim dedim. Basura kadar dişinden tırnağına kadar kan hücresine eritrosite biniyor. Yani ben bunların hani konuştuğumuzda dediğim gibi kemik iliğinden pluripotent hücreden çoğalıp farklılaşıp üretimini hematolojide öğrenip yönettiğim için yani oradaki antenlerin birine etkili ilaç akıllı küçük hücreli seyada
bugün itibariyle yanlış bilmiyorsam o antenlerden birine bağlanan akıllı ilaç SGK ödemesine girmiş akciğer seyahatı. Tamam, bu gelişmeler olsun Çok canım. güzel, evet. Ama biz bu taraftayız. Olmadan biz neler yaparız? Nasıl güzelleştiririz? Evet, biz sağlığımızı bozulmadan önce nasıl devam ettiririz aşamasındayız. Aslında en güzel kısmı da bu. Ama bozulduktan sonra da bir takım yöntemlerle, basit hayatımızın içine dahil edebileceğimiz rutinlerle bu daha sağlıklı olma kısmını halledebiliyoruz. Işık da bunlardan bir tanesi aslında. Şöyle biraz böyle tarihçesinden isterseniz Evet. bahsederek gireyim. İlk olarak 1400'lü yıllarda Hint tekstlerinde, Atharva Veda tekstlerinde aslında görüyoruz ışığın terapötik amaçlı kullanımını. Ondan öncesinin de var olduğuna dair bir takım şeyler var ama asıl olarak orada karşımıza çıkıyor. 1900'lü yıllarda da Nobel ödülü almış lupusta kullanımıyla Doktor Faysal. Hı hı. Yoğun bir ışık terapisiyle lupusu tedavi etmiş. Daha sonra kendisi tümör tedavilerinde vesaire de kullanmış. İlk o 1400'lü yıllardan önce mesela helioterapi diye bir şey var. Tüberküloz tedavisinde kullanılıyor. Aslında ışığın bir güneş gibi olduğu, güneşi taklit ettiği ve D vitamini sentezini arttırdığı teoreminden giderek daha antibiyotik keşfinden önce tüberkülozda kullanılıyor. Biz aslında şu anda D vitamininin enfeksiyon hastalıklarıyla mücadelede ne kadar önemli olduğunu pandemi sırasında çok güzel bir şekilde öğrendik. İşte bu geçtiğimiz yüzyılda tüberküloz tedavisinde de benzer şekilde ışık kullanılmış. Hı Sonra hı. antibiyotiklerin keşfiyle bu geri planda kalmış ama keşke tamamlayıcı bir yöntem olarak kalsaydı. Yani antibiyotik buna eklenseydi, ışık tedavisi bir yandan da devam edilseydi diye düşünüyorum. Hı hı. Işık çok ilginç bir kavram. Yani biz bugün burada kırmızı ışıktan daha çok bahsedeceğiz. Çünkü mitokondriye uyumlu olan ışık o. Hı Mitokondriye hı. etki eden ışık kırmızı ve yakın kızılötesi ışık. Hı hı. Tabii, Ben de not alıyorum hemen. ay estağfurullah. Burada çok tabii biyofizik kavramları var. İşte frekanslar var, ışık ve mitokondri biyokimyasal kavramlar var. Biraz komplike ve henüz her etkisi de keşfedilmiş değil. Hı hı. Etki mekanizmasının daha böyle karanlık olduğu yerler de var. O yüzden bu kadar yaygınlaşmamış ama biz ışığı en iyi ultraviyole B üzerinden D vitamini sentezinden biliyoruz aslında ne Hı kadar hı. faydalı olduğunu. Çünkü D vitamini sentezinin %90'ı güneş ışığından geliyor. Fakat bu çok küçük bir kısmı. Hatta şöyle ileri gideyim ama kanıtlarım var. Hı Albert Pops diye bir biyofizikçi var, bir Alman doktor. Işıktan oluştuğumuzla ilgili çalışmalar yaptı. Yani foton, elektron proton hareketi, ışığın en küçük birimi, evet, fotondan oluşuyoruz ve DNA'mız da fotondan oluşuyor. Ve bunlar hem organizma kendi içinde bu fotonik iletişimi sürdürüyor hem de organizmalar arası da bu fotonik iletişim bizim hayatta kalmamızı ve iletişimi devam ettirmemizi sağlıyor aslında. Işık esansiyel bir besin ve gün ışığı bir prizmadan geçtiğinde renklerini ayrılıyor. Ve bunların her biri aslında farklı tedavilerde kullanılan ışıklar. hı. Hatta Hı. belki izleyicilerden fizik tedavi görenler vardır. Orada da ışık kullanılıyor. Hı hı. Dalga boyu daha farklı bir ışık. İşte belki dermatoloğa giden cilt bakımı da şimdi güzellik merkezlerinde de kırmızı ışık kullanılıyor. Böyle özel maskeler yapmışlar. Hı hı. Tedavilerin PUVA vardır biliyorsunuz, Hı ultraviyole hı. A ile ışıkla yapılan birçok ışık tedavisi var. Biz mitokondri söz konusu olduğunda ki birçok hastalığın patofizyolojisinde mitokondri hasarı çok suçlanıyor ve aslında mitokondrimizi düzelttiğimizde hastalıkları da geri döndürebildiğimizi biliyoruz artık. İşte mitokondri söz konusu olduğunda da kırmızı ve yakın kırmızı ışıktan bahsediyor olacağız. E, Aslında basit ama dikkat edilmesi gereken bir takım şeyler var.
Onlardan isterseniz bahsedeyim. Evet. Burada Yani biz hayatımızda ışığın olumluya çevirebileceğimiz etkilerini nasıl değerlendireceğiz? Onu en çok vatandaş ne yapabilir? ne Hani alacak buradan, değil mi? Evet. Yani herkesin kolaylıkla yapabileceği, kullanabileceği bir yöntem aslında, ama dikkat edilmesi gereken şeyler var. Bugün PubMed'e girdiğimizde 7.000'in üzerinde yayına rastlıyoruz ışıkla, kırmızı ışıkla ilgili olarak. hı Tabii hı. bir klinik çalışmaları standartize etmek çok mümkün değil. Çünkü dalga boyları var, değişik cihazlar var, farklı uygulamalar var. Dokuların farklı bölümleri var. Yani daha yüzeyde, deri gibi yüzeyde olan dokulara etkisiyle lenfatik sistem daha derinde olan işte nöronlar, sinir sistemleri üzerindeki etkileri de var. Ama çalışmalar yapılıyor ve çok yüz güldürücü. Bizim burada bahsedeceğimiz, herkesin kendisini bir mahalle elektrikçisinde yaptırabileceği basit bir infrared ampulle yapılan bir tedavi olacak. Ben buna infrarez dedim. Hani infraredden yola çıkarak kendi ismimi de kattım. 200 wattlık bir infraruj ampul yeterli bunun için. Bunu takacağımız lambanın ısıya dayanıklı olması lazım sadece. Bunun tedavide hiçbir anlamı yok güvenlik sebebiyle. Çünkü çok ciddi bir ısı yayıyor. Hani biz ısı etkisinden faydalanmıyoruz bu tedavide, ama çok ciddi bir ısı yaydığı için aynı zamanda o ampulün takılan duyunu eritmemesi lazım. Onlar genelde plastikten olduğu için daha seramik olanları, porselen olanların tercih edilmesi güvenlik Ay, sebebiyle önemli. Lambanın da ısıya dayanıklı bir işte metal olabilir. Yani plastik malzemeden olmasın. O amyant yüksek olabilir. ısı Amyant yanmayan maddeyle böyle bir plaklar oluyor amyant. Onunla olursa ısının tamamen olabilir. bize. Karşıya iletilmesinde de faydalı olabilir. Hı Yani hı. elektrikçiye bu şeyler söylendiğinde onlar hazırlıyorlar. Zaten şimdi nereden alalım falan gibi de sorular olacak. Aynı sizin Triflo'ya dönmesin. Hani bunu bir kazanç amaçlı ya da benim bir markam var, onu yaygınlaştırmak amaçlı yapmıyorum, ama keşke ilk başta onu yapıp bunları yapsaydım diye de düşünmedim değil. Çok soru geliyor çünkü etkili bir yöntem olduğu için. Yani bir mahalle elektrikçisinde bu yapılabilir. İnternette iyi bir araştırmayla bu lambalar bulunabilir. Hazırları da var zaten bu şekilde tedavide kullanılan. Burada ne oluyor da yapılıyor? Şimdi biyoaktif ışıklar var. 630 ve 680 ile 700-780 nanometre arasındaki ışıkların biyoaktif olduğunu ortaya koymuşlar çalışmalarla. Mesela bunların daha üzerinde nanometrede kırmızı ışıklar da var. Kırmızı ışık saunaları deniyor. Fonksiyonel tıpta da bu aralar çok popüler, çok üstünde duruyorlar. Mesela onlar daha fototermal, vazodilatasyonu teşvik ettiği için farklı etkileri olan nanometre dalga boyları. Hani orada mitokondri üzerinde bir etkisi yok. Ama vazodilatasyonu teşvik ediyor. Toksinlerin atılması konusunda anti-aging'de etkili yöntemler. Onların mesela nanometresi daha farklı. Burada bahsedeceğimiz de o infrared saunalar değil. Anladım. Daha mitokondriye gidip hani onu iyileştirecek Belki tedaviler. etkinlikleri farklı olabilir. Hani etkin. Evet, E, e, ulaştıkları yer farklı diyeyim. evet. Dokuda dolayısıyla etkileri de farklı. Yani onlar yararsız ya da bundan bambaşka bir şey gibi değil, ama farklı kullanım alanları var diyeyim. Hani Hı hı. biraz konuyu daraltmak lazım çünkü sarı ışık var, mavi ışık var. Işıkla tedavi gerçekten çok kapsamlı bir konu. Biz mitokondriyi iyileştirmek için olan o kırmızı ışık ve yakın kırmızı ışıktan bahsediyor olacağız. Burada ne yapıyor kırmızı ışık? E, Mitokondride sitokrom enzimini aktive ederek oksijeni daha iyi kullanmasını sağlıyor ve daha iyi ATP üretiliyor. Enerji üretiliyor. Yani aslında nefesle birlikte olan şeyi siz belki Biz, daha iyi anlatırsınız oradan. bizim şimdi nefesimizin çalıştığı sistem şimdi eritrosit de 4 molekül Evet. demir bağlanan bütün
taşıdığımız oksijenle bir karbonik anhidrazla şu ETZ'den stokrom Evet. şuraya o zaman direkt etki. Evet, ışık direkt etkili oraya. Sitokrom C oksidazı aktive ettiği için oksijenin daha iyi kullanılmasını sağlıyor. Böylelikle dokulara geçiş ve dokulardan karbondioksitin alınıp bütün detoksifikasyon mekanizmalarında nasıl ki trifluorun yüksek oksijenle bütün dokulara yayılmakta hızlandırma, etkileme, genişletme gücü varsa o zaman ışık da bunun yan komponenti çok da güzel cevaplar oluşturur tedavilerde. Evet, kesinlikle. Zaten kullanım alanları da en çok yara iyileşmesinde kullanılıyor. Bununla ilgili benim de kongrelerde sunduğum bir komadaki dekübit ülseri olmuş bir hastanın ışıkla yarısının gün bir gün nasıl kapandığı ile ilgili bir çalışma var mesela. Çok gerçekten dramatik. Yani hasta komada, bilinci kapalı ama ışık burayı iyileştirebiliyor. Hani bizim bu tedavilerde böyle inanmak, inanmamak gibi bir şeyler sorgulanıyor ya, biraz metafizik tarafa doğru çekilen durumları var. Işıkta böyle bir şey söz konusu değil yani ve birçok bilimsel çalışma var, kanıtlanmış durumda. Farklı bir tedavi yöntemi, öyle söyleyeyim. Onun dışında selülitte çok güzel sonuçları var. Eğer bundan muzdarip olan ve ne yapacağına yaptığı birçok şeye rağmen iyileşme yaşanmamışsa selülitte kullanılabiliyor. Ben kendi kliniğimde obezitede çok kullanıyorum. Onun dışında saç, mesela FDA tarafından onayla indikasyonlarından bir tanesi saç çıkması konusunda. Alopesi hem kadın tipi hem kemoterapiye bağlı dökülme, erkek tipi saç dökülmesi üzerinde yapılan çalışmalar var. Bunlar da çok etkili sonuçlar alınmış, kırmızı ışık ve yakın kırmızı ışığın birlikte kullanılmasıyla. Tabii bu 200 wattlık infraroj ya da infrared ampul kırmızı ışık oluyor. Hani bir de bunun bizim kullandığımız özel cihazları var, yakın kırmızı ışıkla. Hani birlikte kullanımı tabii çok daha etkili oluyor ama burada herkesin kendisinin yapabileceği. Mesela böyle bir noktasal line şeklinde, atıyorum mesela lenfatik bir alanda ya da marma noktaları var ya, ayurvedik belli bizim Tabii. uyan, oralara direkt çalışılabiliyor. Hani daha ince. Onlar lazer hocam. Var lazer. Hatta lazer akupunktur diye bir şey var. Akupunktur noktalarına lazerle uygulamalar yapıyorsunuz. O da bir çeşit kırmızı ışık zaten. Yani 3 aşağı 5 yukarı, tabii ki teknik detayları var. Hani girip de böyle kimseyi boğmak istemiyorum. Birçok kullanım alanları var. Birkaç tane örnekte şey yapabilirim ışıkla. Başka şöyle yara iyileşmesi dedik. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek dedik. Uyku konusunda zaten 1910'larda uykuda çalışmalar var. Yani insomniyada kullanılmış, obezitede kullanılmış, kronik yorgunlukta kullanılmış. Onun dışında tiroid mesela lenfatik sistem üzerine çok önemli etkileri var. Tiroidin daha regülasyonu, yani hızlı çalışıyorsa normale dönmesi, yavaş çalışıyorsa hızlanması, evet, regüle etmek için kırmızı ışık kullanılabilir. Ama mesela asıl aslında popülerleşmesi ışık tedavisinin 1960'tan sonra başlıyor. Orada da NASA kullanıyor. Astronotların kas kütlesini, kemik ve kas kütlelerini korumak için kullanıyorlar. Yani kemik ve kas tabakası üzerinde de etkileri var, çalışmaları var. Hatta çok yeni böyle fareler üzerinde yapılan bir çalışma var. Egzersizden 30 dakika önce kırmızı ışık uygulanan farelerde oksidatif stresin daha az olduğu tespit edilmiş. Zaten hani bu sirkadyen ritim, ya benim mesela yaşantımdaki en çok zorlandığım şey sabah erkenden kalkmak, gece işte hani gece kuşu B tipi kişilik, Evet. ya kalk demesinler falan olan bir insan olunca
gün ışığı ve ışık o yüzden çok ilgimi çekiyor. Yani inşallah İstanbul'a geldiğimde de bir fiil gelip canlı canlı da Evet, göreceğim. çok isterim. Bir yüz yüze de evet tanışalım, değil mi? Aynen. Hiç Yani tanışamadık. çok ilgimi çekiyor canlı Şeyde de deneyim. var hocam, kuzey ülkelerinde biliyorsunuz 6 ay kış, 6 ay yaz oluyor. O kış döneminde depresyon da artıyor. Yani ışıkla bağlantı kesildiği için oralarda mesela gün ışığını taklit eden sarı ışık kaynakları var. Bunları kullanıyorlar depresyona girmemek için. O sirkadiyen ritmi yakalayabilmek için. Ya şey zaten şimdi şöyle etkinin büyüklüğü e, bütün hani şu e, izleyenlerin bir kısmı bilmiyor ama şu hücrenin mitokondrisinin iç kısmından dış kısmına bütün elektrik akışı bu. Evet, Hatta aman bir tanecik mitokondri ama yani 40 ila 70 trilyon hücrenin mitokondrisine baktığında hani o çekirge sürülerinin hani talan etmesi bir tarlayı gibi otomatikman mitokondriyi iyileştirme gücünün potansiyelizasyonu bütün bedene sirayet eden bir iyileşme getiriyor. Bir de taş attın kolun mu yoruldu? Yani şunu yaptın, ışığını da tuttun. evet. Senin Aynı anda da yapabilirsiniz yani. tabii yani nefesine teşekkür yaparken ışık tedavisinin altında yani işte bu çok birbirini bütünleyen bir şey. Sen verdin oksijeni, hızını arttırdın, dokulara geçiş, geliş, zaten çinkoyu, magnezyumu, asetilsisteini de düzenledin o alfa lipoik asit, stokrom oksidaz. Oh, akıştasın mis gibi. Aa, nasıl? Sihir gibi. Yani bugün dün akşam yazıştığımız bir takipçim hastanede Ahmet Bey'in interleukin 6'sı hani o korkulan interleukin 6 ayın 2'si ile 7'si arasında muazzam bir düşme. Başka hiçbir şey yapılmamış. Sadece bunlar elma toplama, nefes. Yani hiçbir güç yok. Bunun üzerinde bir güç yok. Bu gücü anlamak için 15-20 saniye burnu tıkamak gerekiyor. En Evet. güçlü hani en büyük kim? Hadi bakalım diyor ya. Size. Yani ve Yaradan bize bunu bahşetmiş. Bizi unuttuğu Evet. Evet, hatırlatıyor. yani zaten her şey nefes almamızla başlıyor yani aslında. Yani Böyle biz böyle ondan herhalde yaptırıyoruz. yaygınlaşacak hocam. Sayenizde bir çok fazla yaygınlaştığını ve hızlandığını düşünüyorum. Şöyle bir bakayım, akne tedavisinde, eksema tedavisinde, kronik enflamasyonda tabii ışığın O çok zaman faydaları var. onlarda da öneriyoruz. Nerede hocam? Sesiniz gitti. Otoimmün hastalıklar, Tabii tabii, artritler. kesinlikle. Kesinlikle. Burada dikkat edilmesi gereken birkaç tane şey var. İsterseniz ondan bahsedeyim. Birincisi, burada bir de rezonans kavramı var. Şimdi göz ve kalp proton rezonansında. O yüzden oraları direkt tutmamakta fayda var. Fakat son katarakt üzerinde direkt uygulamayla yapılan bir çalışma var. Katarakt gerilettiği ile ilgili. Ben henüz o kadar cesaretli değilim. Yani bu konuda birazcık daha ilerleme olsun, gelişmeler olsun. Ondan sonra yapılması gerektiğine inanıyorum. İşin frekans tarafından, hani ışık ve frekans tarafından baktığımızda kalp ve göze direkt yansıtmamakta fayda var. Anladım. İkinci Bir olarak de uzaklıkta olsun. en az 40 santim uzaklıkta Hı olsun hı. hocam. Hı hı. İkinci olarak dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi şu. Ciddi bir detoks etkisi yaratıyor. Özellikle lenf sistemi üzerinde çok lenfatik sistemde etkileri yüksek olduğu için ciddi bir detoks etkisi yaratıyor. Biz bu toksinleri dokulardan çıkardıktan sonra dışarı atamazsak, açığa çıkan bu toksinler bedenimizde kalırsa ciddi hastalıklara sebebiyet veririz. Zaten bütün hastalıkların sebebi, Hı hı. hep konuşuyoruz, toksinler. Bunları vücudumuz bizi korumak amaçlı özenle işte yağ dokusuna ve dokulara hapsediyor ki işte kanımız asitlenmesin diye. Biz bu ışık tedavisiyle düzenli uyguladığımızda o toksinleri dokulardan dışarı çekmiş oluyoruz aslında lenfatik sistem üzerinden. Bunu Hı hı. atmamız lazım. O yüzden de mutlaka egzersiz, hareket, Su. mutlaka su, evet, içimine dikkat edilmesi lazım.
Bentonit Aa, kullanılabilir. Zeolit, bentonit, işte aktif karbon gibi o toksinlerin bağırsaklardan da dışarı atılmasını sağlayan bir takım yardımcı şeyler yapılması lazım. hı hı, Yoksa dediğim gibi hani uzun vadede daha yüksek bir toksin yüküne maruz kalabiliriz. hı Burada hı, benim otoimmün hastalıklarda aslında en önem verdiğim konu ışık tedavisi ve PR plakları. hı hı. PR plakları otoimmün hastalarda hep sorunlu. Aslında Evet. oraya ulaşıyor. Özellikle birazdan nerelere uygulama yaptığımızda nasıl etkiler sağlayabileceğimi söylerim. Hı Bel hı, bölgesine, daha böyle kuyruk sokumuna doğru bel bölgesine uygulama yapıldığında, Hint yağı ile beraber hele de uygulama yapıldığında biz PR plaklarına ulaşabiliyoruz. Ve hı hı. PR plaklarındaki detoksifikasyon da otoimmün hastalarda önemli bir iyileşmenin başlangıcı olmuş oluyor aslında. Ben en çok buralarda kullanıyorum. Onun dışında kronik yorgunlukta adrenal bez üzerine uygulama yapılabilir. İşte Arkadan arkadan, önden evet, hemen şu arkadan böbreklerimizin üstüne doğru şey yapabiliriz. Organların üzerine, yani kalp ve göz dışındaki organların üzerine direkt uygulamalı yapılabilir. Yani kişide şeker hastalığı varsa pankreasını regüle etmek için direkt pankreasın üzerine bir uygulama yapılabilir. Karaciğerde hı, bir yağlanması varsa direkt karaciğerin üzerine uygulama yapabilir. hı. Akciğerler için yine akciğerleri hani Evet. sol değil de sağ tercih edelim. Birazcık daha yukarıya, yani orada Hı akupunktur hı, nokta, akciğerin akupunktur bölgesi buraya tutabiliriz mesela akciğer için. Diyelim ki bir yaralanma var. Yaranın iyileşmesi için direkt yaranın üzerine tutabiliriz. Eksemalarda, aknelerde direkt üzerine tutabiliriz. Sedef hastalığında yine aynı şekilde lezyonların üzerine tutabiliriz 40 santim mesafeden. hı hı. Burada bahsettiğim detoks etkisinden dolayı küçük küçük uygulamalar, yani bir 5 dakikayla başlayıp belki birkaç ay içerisinde günde 20 dakikaya ulaşıp daha da fazla yapmamak. Yani maksimum günde 20 dakika uygulamak iyi sonuçlar verecektir. Gün aşırı uygulanabilir ya da 3-4 gün üst üste uygulanıp birkaç gün ara verip tekrar yapılabilir. Yani her gün yapmamakta fayda var. Çünkü aldığı enerjiyi de vücudun işlemesi için biraz ona fırsat vermemiz lazım. Karaciğer ve dalak böbrekte de mesela vetivertle ve hodamürle de çok güzel olabilir aromaterapi. Vetivertin de bu ağır metal atılımında çok büyük e, güzel etkileri var aromaterapik olarak. O da hani Aromaterapiyi tam bilmiyorum ama siz bahsedin hocam, olabilir. Yani yani yağlarla birlikte bir de kullanımı Hülya var. vetiverti bahseder. Ağır Hı hı. metal atılımında kullanılacak Evet, yağ. evet, evet, evet. Oral flora da muazzam, mesela bir damlası bir bardak suda gargarayla inanılmaz ses kısıklığı ve ağız hijyeninde çok muazzam etkileri var. O da e, tedavinin güzelleştirir gibi, böyle aromaterapiyle de birleştirmeyi böyle kafamda yaptım, yaptırıp da. Vallahi çok vizyonersiniz. Bununla ilgili uygulamalar var. Hani ben aromaterapi konusunda çok hakim olmadığım için girmedim oralara ama böyle okumalarım sırasında görüyorum. Mesela Hı hı, biberiye ile birlikte karaciğer üzerine uygulamalar gördüm. hı hı. Orada karaciğer fonksiyonlarını iyileştirdiği ile ilgili. Başka şöyle hatırlayayım, dikkatimi çeken bir şey oldu mu diye. Çay ağacı ile ilgili bir şey okuduğumu hatırlıyorum ama hangi uygulamada olduğunu hatırlayamadım. Niyoli de antiinflamatuar gücünün yüksekliğinden antiviral, antibakteriyel gücü çok yüksek. Mesela vajinal kandidiyoziste Evet, Niyoli, etkili birkaç Niyoli damla onu. uçuklarda çok muazzam etkili. Hatta her kadının bir Niyolisi olmalı muhabbeti vardır hani bizim Hmm, aromaterapi eğitimi içinde. Bu saçlı derideki lezyonlarda nasıl kullanalım? direkt uygulayabiliriz hocam. 40 Direkt santimden. 40 santimden direkt 5 dakika ile başlayıp işte ya gün aşırı ya birkaç gün üst üste birkaç gün ara verecek şekilde uygulama yapılabilir. Ama Hı hı. lezyonlarda artış olursa
hani şunu Hı hı. unutmasınlar. Demek ki detoks mekanizmalarını tam olarak çalıştıramamışlar demek. O zaman bu tedaviye ara verip mesela bir kabızlık varsa önce onun çözülmesi, işte kişi yeteri kadar hareket etmiyorsa hareket planının yapılması, Ekler. işte su oranına bakılması, hani detoks mekanizmalarını hızlandıracağı için Anladım. atımında bir sorun varsa daha sorunu arttırıcı bir durum haline gelebilir ışık. Anladım. Hı hı. Anladım. Yani yol tıkalı, evet tuvaleti temizledik ama ana boru kapalıysa her yer pisliğe Evet, batıyor. evet. Borular açık olacak, bunların kontrolü ve temizlik ilaçlarımız da olacak ki temizlemeye başladıysak yığılıp etrafında, yani ben böyle işte bu metaforlarım benim herhalde Yok biraz yok, evet, daha anlaşılır hale getiriyorsunuz. Çok daha teşekkürler. zaten onun için hani çünkü ben olayı direkt şu, aslında ilgi çeken de şu oldu. Bu su balonu şişirme aparatı. Evet. Bildiğin o Ama balonlardan alveole benziyor. Benim de dikkatimi çeken ilk şey videonuz o olmuştu zaten. Öyle balonla birisi göndermişti. Görünce bu ne diye renkli renkli ve dikkatimi çekmişti. kadar muazzamız ki bunun her yanı bu burayla bu burayla bu burayla ve hani şişiriyorsun şişiriyorsun. Hani elinle o elinin altında tutuyorsun. O tarafını şişittiriyorsun ve torakstan dışarıya çıkıyor ciğer. Anestezist Çok arkadaşlara muazzam. şimdi tek çift dümenli boru takıyoruz. Tek tarafı klempliyoruz. Açıyoruz havayı. Hadi diyorum sağı boşalt. Çünkü ben orayı çıkaracağım yerine göre. Ya da orada bir işlem yapacağım söndürerek. Sonra onarıyorum, yapıyorum. İçeri su dolduruyorum. Hiç böyle şey bisiklet lastiği tamir ettin mi? Kovanın içine su koyarsın. Yama yaparsın. Kaçak var mı diye bakılıyor, değil mi? Tabii tabii Evet. kaçak kontrolü yapılır. Ameliyat notumuzun standardıdır bu. İntra torasik girildi. Kanama kaçak kontrolü yapıldı. Yapıldı. Sponge sayımı yapıldı. Öyle çık. Asayiş Berkemal. Yani bunları kontrol etmeden çıkamıyoruz. Hal böyle olunca da yani bunu tabii ki aktarmak boynunun borcu hissediyorsun ve böyle yabana gidiyor. Kullanmıyor o. Hani gücünü kullansın duygusu tamamen hani ukalalık değil de şifa niyetine, hani Öyle, görmediklerim evet. ben bilmiyordum. Diyorum ya, ben ağlaya ağlaya bunu Evet, bir de çalışırdım. hani şeyler zor geliyor insanlara hocam. Yani gluten hiç mi yemeyeceğim? Süt ürünleri yemeyeyim mi? Çünkü geldik kaç yaşımıza? Bunları yedik yani. Bunlarla büyüdük vesaire. Ama yaptıktan sonra insanın hayatının ne kadar değiştiğini kendinizden de bildiğiniz için şimdi basit geliyor. Fakat nefes öyle de değil. Yani bir tane şu triflo hani 3 kere de yapsa her gün yaptığında bir şey olacak. Hani biliyorsunuz çok basit ve onu aşamıyorsunuz ya. Yani böyle okyanusu geçmeye çalışırken derede boğulmak gibi bir his yaratıyor. Sizin de heyecanınızı o yüzden çok iyi anlıyorum. Çok yani şimdi evet düşünsene, her gün birer dilim avokado yediğimizde ya da brokoliyi önceden bütün atıp haşlıyorsak, doğrayıp biraz bekletip öyle haşladığımızda çıkan moleküller etkili. Tabii ki etkili. İşte Evet. suyla sonra kavurup sonradan zeytinyağını atmak e, evet etkili ama biraz önce ablamla konuşuyorduk. Sema'nın benzetmesini ona dedim. Şimdi Sema'nın bir benzetmesi var. Çok hoşuma gidiyor Sema Cesur'un. Şimdi biz nasıl büyüdük? Bizim neslimiz. Yemek yendi. Hadi çayın yanında çekirdek yok mu? Bir bisküvi getir bakalım. Bisküviler kalkar. Meyve getirmeyecek misin? Çalıştır dur. Çalıştır dur. Tatlı yok mu? Tuzlu yok mu? Ayıplarlar hocam, bir de böyle misafirliğe gittik yanında bir şey yoktu filan. Vermedi. Ama Hiçbir şey. ikram etmedi duygusu. İşte o yüzden bu duyguyu değiştirmek gerekiyor artık. Bunları İşte ne onu kadar bende de var mesela, akşam bir arkadaşım oturmaya geliyor.
böyle hemen bir şeyler yapmak, sunmak istiyorum. Yani böyle o misafirperverlik herhalde DNA'mıza kadar işlemiş yani. Tabii arketiplerimiz Var. yani hoş ama işte onları değiştirme. Bir de şimdi şöyle bütün gün kafamda yemek istediklerimle geliyorum. Akşam yememem lazım bir şey. Kilo vereyim diye. Hastanede de gezinirken bir şey yiyecek durumun yok. Hal Evet. böyle olunca tabii ki e, dengeleri şaşırabiliyorsun. Ama Evet, evet ama bu nefes öyle bir şey değil gerçekten. Ben şimdi ne yaptım? Günde en az bir hastama, çünkü ben cihazımda işte karbondioksit düzeyini, akciğerlerin durumunu falan görüyorum. hı hı, En az bir hasta geliyor tabii ki. Ya sigara içen oluyor, ya bir şekilde geçmişte içmiş oluyor, ya da bir şekilde nefesle ilgili problemi oluyor. Olmadığında da yine de gösteriyorum. Bir hastaya gösterirken kendim de egzersizleri yapmış oluyorum. Böylece hayatımın içine dahil poliklinilikçi ettim. yani hasta Yani bakmanın güzel yanı evet. o. Çok Herkes herkesinkine uymak zorunda değil. Yani benim de şimdi takip ettiğim kişiler var. Öyle rutinleri var ki yani ben izlerken yoruluyorum. Yapamam yani öyle bir şey. Herkes kendi hayatına nasıl koyacaksa. Yani ben mesela bu kırmızı ışığı banyoya koydum. Hani duş almadan önce bir 5 dakika orada özel bir yeri var. Hani bir de kur, harika. kaldır mesela ben yapamam yani onu. Hani ben bir tane tuşa basacağım. Çalışıyorsa çalışacak, bir şey değilse uğraşamam. Yani hani benim gibi olanlar varsa bir tane yer yapsınlar. Hatta ayarlanabilir yaptırdım ben lambayı. Değişik yerlere böyle yansıtmak için kolaylık oluyor. Biraz böyle pratiklik benim için önemli. Banyoda bir yere koydum. İşte duş almadan önce böyle yüzüme gözüme bir şeyler yapacaksam o sırada ışığı da açık bırakıyorum. Yani herkes kendine göre evet. Tappinglerle beraber sizin tapping videosu çok güzeldi. Evet, Tapping arada bir. yani tüm merkezler, supraklinikumlar aslında dediğim gibi 5'er dakika yavaş salınımlı çok güzel hayata uyulan. Ben yani ışık tedavilerine çok ilgi duyuyorum. Evet, İnşallah. yani hayatımıza nasıl katacaksak. Bu öyleydi. Ben hani eve gittiğimde nefes trifloyu hatırlayamayabilirim. Hı hı. Ama bu şekilde hayatıma kattım. İşte ışığı o şekilde hayatıma kattım. Diğerini böyle böyle bölüyorum. Yoksa günün yoğunluğu içerisinde yapacak o kadar çok şey var ki esasında hangi birini yapacağız? Yani o kadar vaktimiz olmuyor çoğumuzun. Ne kadarını yapabiliyorsak. Şimdi Aynen. bu nefes çok basit. Işık çok basit. İkisini aynı anda yapabilirsiniz. Yani kendimize gün içerisinde bir 5 dakikada ayırmayacaksak zaten bunun da çok bir şeyi yok yani. Zaten Anlamı olmuyor. Mutlaka benim, ayrılabilir yani 5 dakika. benim şunu evde bulunmasını isteme sebebim o bakımdan. Hem çok ucuz bir şey. Bir paket sigaradan ucuza. Şimdi bunu gördüğünde dur ya hani bunu üflemesen, üşensen bile karşı yaslanayım. Pek çok takipçim şey diyor. Sizi görünce hemen burnumdan nefes al. Bu bile inanın ben bazen bir şeyleri düşünürken bakıyorum nefesimi tutmuşum. Tutuyoruz. Hepimiz tutuyoruz. Ve Tutuyoruz. bize verilen o muhteşem nimeti neden etkin bir şekilde kullanarak kendimizi olay damla 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 şifalandırmak ve şifayı bütün iliklerimize kadar işletmek. Benim yani Evet. insanlarda yaşasınlar istediğim. Ben yaşıyorum. Siz de yaşayın. Ve çok güzel, kolay. Pek Evet. çok terapisti arkadaşım gerçekten bu olayı öğrenen zaten hemen aynı gücü yaşasın danışanları istiyor. Onlar da aktarmaya başladılar. Bu Evet. yani nefes hepimizin ama kullandığımız kadar etki. Yani bir mesela çok böyle yakınımdaki kişiler biliyorlar. Mesela, ay biliyorum biliyorum. Tamam biliyorsun da ne kadar yapıyorsun? İlla fısfıslarını sıkıyor ama bunu yapmayı ihmal ediyor. Yakalanınca Rüya ne yapacaktık? Tamam yapacaklarını biliyorsun devam et Evet. şeklinde parlıyor. Allah'a şükürler olsun. Soruları var mı Evet diye hocam. dersen. Açabiliriz isterseniz. Evet. O. Ee,
Şuradan bir saniye soruyu şöyle okuyorum. Oksijen tüpü kullanan kişiler, evet, küçük altın videosunda bunların hepsini bahsediyorum. Mutlaka kullansınlar. Evet, Triflo'ya dair bütün çok fazla videolar var. Lupus hastalığına iyi gelir mi diye soruyorlar. Ki aslında İyi gelir aslında, ilk olarak orada kullanılmış. Lupus da otoimmün bir hastalık ama orada bir fotosensitivite olduğu için biraz dikkat etmekte fayda var. O sensitif alanları değil de hı hı, mesela bel bölgesine uygulanabilir hocam. PR hı hı, plakları için. Böyle hı daha hı. küçük küçük, yani zaman olarak daha kısa süreli uygulamalar yapılabilir. Hani Evet, 20 kısa, dakikaya çıkmadan. hı Evet, hı, tamamen kişinin kendisindeki duruma göre belirleyebileceği tedaviler ama uygulanır. Belki o ciltteki lezyonları, eğer öyle ön plana çıkan bir lupussa, fotosensitiviteden dolayı belki yüze uygulama yapmayabilir hastamız. şey çok güzel olabilir lupusta. Aromaterapiyle özel formülleri var ya, bu tamanulu formüller var. Cilt oluşumunda çok güzel bir yağ tamanu. Hı hı. Onunla ve helikrizum, Türkçe adını bilemedim, diyemedim. Ee, Ölmez çiçek falan, Evet, ekstra, onların yağlarıyla inanılmaz böyle birleşerek o yağların cilde geçişini çok hızlandırabilir. Muazzam sonuçlar elde edilebilir. Bence İstanbul'a geldiğinde onları da ayrıntılı konuşuruz. tamam, olur. Ben de biraz aromaterapi okuyayım o zaman. Fakat Tamam. burada hani lupusa özel bir fotosensitivite durumu olduğu için hani orada dikkatli kullansınlar. Tüm Hı hı, otoimmün hastalıklarında ama eli de bir Hint yağı ile beraber böyle kuyruk sokumuna doğru, bele doğru Hint yağı sürüp hı hı, ışık uygularlarsa oraya, o bölgeye faydalı olacaktır. hı hı. Nigün yeşim taşı ışığım o olabilir mi? Duydunuz mu? Masaj makinesi. Yok, Ee, duymadım ama o Yeşim taşı yatağı. Ben memnun olan birkaç eski hastam, iki taraflı refüzyon boşalttım. E, Nursel Hanım kullanıyormuş. Çok memnun olmuş. Dedim yani olabilir. Çünkü taşların biliyorsun sen de çok evet, ilgi, ben şifalandırıcı, şifalandırıcı etkilerine e, kesinlikle. ben de inceleyip araştırıyorum ama ya ben size yani şimdi her şeyde evet enerji kaydedeceğim yayını. Her şey tamam, güzel, çok güzel, şifaya giden ama bu nefesteki güç bir tek nefeste 12 katına çıkan bir güce ulaşıyor. Tatlı tatlı tatlı. Aslında dikişi sen annenden dolayı biliyorsun. Şimdi bir şeye benzetiyorum nefesin etkisine. Büzgü yaptın mı hiç kumaşa? Şöyle ip geçirirsin. Evet, Büzgü, evet, şöyle. uzun bir kumaşa büzgü yapmaya başlıyorsun. İğneyle geçirdin. O büzgünün dengeli dağılması için hani böyle asılırsa yığılır ya. Böyle pat diye birden Tabii, yapmayacaksın. tabii. Tatlı tatlı Yavaş tatlı yavaş. o büzgüyü düzgünce yaymak ve nefesin gücünü bütün bedene hücre hücre pıtır pıtır, hani bir iki, bu balonlar gibi kolay şişmiyor akciğer. Bundan ötekisi her yaptı. Şimdi bana en çok gelen soru ne kadar yapacağım? Ne kadar yapacağım? Hani illa bir ucunu görmek istiyorum. Ya çık yola, yolculuğa çıkmadan ucunu nerede varacağım diye, terminal neresi diye sormak yanlış. Yani o tek tek balon, kaç dilim ekmek yenecek sorulmuyor. Kaç kaç kaşık pilav yeneceğim sorulmuyor. Kaç dal sigara içeceğim sorulmuyor. Ee, Ampul bilgisi Rezan hocamın sayfasında Evet. muhtemelen genişçe var. Ben Var. orada Ben uygulama yerlerini de gösterdim. Aynı anda birkaç yere uygulanabilir. Yani işte 5 dakikalık bir süre uygulanacaksa 2 dakika karaciğere, 2 dakika böbrek üstü bezine uygulama yapılabilir. Tiroide yapılabilir. Gözler kapalı olacak şekilde yüze yapılabilir. İşte hı hı, bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmek istiyorsak thymus bölgesine, şu işte şu daha ağıt yapmak için vurulan yer diyeyim, oraya konabilir. Çünkü orada bağışıklığımızı destekleyen hücrelerin yapımları var.
Hı hı. Birazcık daha sakinlemek için de burayı kullanabiliriz. Hı hı. Ee, Noktaları gibi de aslında bakınca hani e, EFT noktalarında da tapping yapılan noktalar, akupresör noktaları. evet, evet. Ağrıyan bölgelere direkt uygulama yapılabilir. Diz ağrısı, dirsek ağrısı, işte boyun ağrısı. Zaten FTR'de de kullanılan yöntemler bunlar. Hı hı. Buralarda rahatlıkla kullanılabilir. Ampul 200 wattlık infrared Hı ampul. hı. Yani her Yazdım. yerde bulunabiliyor. Zaten Evet. o bilgiler sayfandan alırlar da Ahmet Bey beyin tümöründe beyin bölgesine kullanılabilir mi diye. Kullanılabilir hocam. Hiçbir Hı hı. sakıncası yok ama diğer tedavilerin yanında ek olarak tabii ki. Yani bir kanseri iyileştirir gibi bir şey değil bu. Tedavilerine yardımcı olmak için ışığı kullanabilir. Kemik dokusundan da geçebiliyor ışık çünkü. Nörovejetatif hastalıklarda da kullanımı var. Mesela Parkinson, Belki. MS vesaire tümör üzerinde de etkileri var. Kullanılabilir. Hiçbir sakıncası yok. Bu arada mikroplar üzerinde de etkisi var. Ben Yani, mesela hasta muayene ettiğim yerde yani hı hı. mesafemi koruyamayacağım yerde kırmızı ışık hep açık. Hı hı. Bilmiyorum bugüne kadar da şöyle nazar değil misin? Korona geçirmedim. Hı hı. Covirgin sayılıyorum biraz. Kırmızı ışığın da etkisi olduğuna inanıyorum. Diğer yaptığım önlemlerin yanında Hı e, hı. çünkü çok yakın temastayım yani hastaya muayene ediyorum, iğneler yapıyorum. Hatta bu ağzın içine yapıyorum neredeyse hastalarımın tamamının. Öyle Hı. olunca çok risk altındayım aslında. Hep kırmızı ışık bu bahsettiğim infrared ışık açık yani Hı hı. tepeden odaya yayılıyor. Evet. Yani o zaman antimikrobik özelliği bakımından da Hı hı. faydalı olarak kullanın. Mitokondrilerinizi güçlendirmekte. Her şey olduğu gibi direkt yakın temas değil ama 40 santimden 40 santimden. Evet yani fazla. yanabilir. Heh, Ciddi bir ısı yayıyor çünkü. Hani bir şey yapmaya çalışırken bir güvenlik riski oluşturmayalım. şey 40 santim mesafe iyidir. tüketimi nasıl? Bugünlerde herkesin elektrik Aa, değil mi? Evet ben de doğru canlı yayına çıkarken dedim bunu soracaklar. Vallahi bilmiyorum ki diğer geldi mi? ampullerden inanın bilmiyorum. Geldi inanılmaz bir fatura geldi yani gerçekten ağlamak istiyorum. Ya Çok benim bu ay gelmedi. her zaman gelen faturanın 4 katı fatura geldi hocam. Ve Valla bunun bir haftasında ben tatildeydim yani kapalı hiçbir şey çalışmıyordu yani. Hani öyle de koyduğunuzda 4 katında üstüne çıkmış oluyor. Bir aylık değil 3 haftalık fatura. Bir aylığın 4 katı geldi yani. Umarım geri alırlar bu zamları. Hakikaten. ya Onu da benim gel bilmiyorum. Yani onu da araştırayım şimdi. Bu da yeni bir konu oldu. Yani infraredler normal ampullerden daha fazla mı elektrik harcıyorlar? Bu konuyu bilmiyorum. Hiç araştırmam gerekmemişti. ne kadar süreyi söyledi Rezan Evet, hocamın? 5 dakika ile başla maksimum 20 dakika. Burada şöyle bir şey söyleyeyim. Ben yayınlamadan önce de kendi üzerimde bir denemek istedim ve aşağı yukarı bir yarım saat kadar direkt bağırsaklarımın üzerine bir uygulama yaptım. Ya Hı 2-3 hafta boyunca mukus çıkardım öyle söyleyeyim size. Hani bu iyi bir şey oldu belki 3 haftanın sonunda ama beni çok yordu. Hani hı. böyle bir anda bu çok iyi bir tedaviymiş. Ne kadar fazla yaparsam o kadar iyi. Öyle bir şey yok ışık tedavisinde. Aslında tıpta da hani ne kadar küçük o kadar iyi. Aynı anda birçok şey yapmak, bir şeyi çok uzun süreler yapmak yani bunlar iyi sonuçlar getirmiyor. Hani birazcık sabırlı olmak, küçük küçük. Bunların hepsi biyoenformasyon çünkü. Hı hı. Yapabildiğimiz kadar ufak ufak başlayıp uzun vadelere yaymak, Hı hı. sürdürülebilir kılmak en önemlisi. Hı hı. Büşra sormuş. Büşra Hanım, o zaman odamıza yapabiliriz diye 200 Evet, faturayı. ben hastayı muayene ederken koyuyorum. Yani benim de Hı muayenem hı. oradaki odadaki yakın temasım 20-25 dakika sürüyor. O sırada açık oluyor.
normal aydınlatma olarak elektrik faturanızı çok yükseltebilir bence diye düşünüyorum, değil mi? Yok, Yani normal aydınlatma yerini kullanmayalım. Yani o yok. tek Küçük uygulamalar, kısa süreli uygulamalar. uyurken yaksak, uyurken de karanlık Evet, melatoninin sentezini kesinlikle. sağlıyor. Ama ondan Öneri öncesinde biraz kullanılabilir. Yani yatma saatinden önce melatonin sentezini artırmak için de kullanılabilir. İnci Hocam iyi hocam okuyorsunuz ya, vallahi ben göremiyorum şeyleri. ya İnci hocam elektrik faturasıyla ilgili şey yapmış. Yok, bozulma oldu da yine görüyorum bu gece. Bazı gece daha zor görüyorum da bugün böyle bir daha iyi Vallahi gördüm. süpersiniz. Şey sormuşlardı, evre 4 nefesle birlikte ışık çalışsın mı? Cevaplamış olayım. Aslında cevapladık ama e, ışıkla birlikte nefes çalışması muazzam etkiler oluşturuyor. Ferda Hanımcığım, hoş geldiniz. Işığınız bol olsun diyelim onlara da. Çok sağ Son olun. birkaç var mı diye dikkatimi Ya zaten bizim atasözümüzde var ya, ışık giren eve doktor girmez diye. kanser geçirmiş kişilerde güvenli mi diye. Evet, yani şöyle diyeyim, aslında ben hep şunu söylüyorum, hani şu cihaz zarar verir mi diye korkulan, hani şimdi bunu aldınız, tamam mı? Çok ağır bronşekteziniz var. Çünkü ben en kanamalı hastada yoğun bakımda 24 saat kanama durdu. Şimdi tabii ki kaygılanıyorum, hani bir şey olmasın istiyorum hastama. Burnumdan verdiriyorum. Bunun zarar verebilme potansiyeli yok. Sen zorlayıp abartıp aşırıdan. Ben hastalarımda yani burada 24 kırık, burada 8 kırık varken yaptırdığım için hani o kadar ya, düşünsene, akciğeri kesiyorum, dikiyorum, hava kaçağını kontrol ediyorum. Hasta yoğun bakımda ekstübe oluyor. Sık bakayım elini, kuvvetin yerine geldi mi? Beni anlıyor musun? Duyuyor musun diyorum. Anestezinin hani gittiğini, azaldığını. Çünkü unutuyor. Merhaba diyor önce ilk bir yoğun bakıma uğradığımda 2 saat serviste geziyorum diğer hastaları. Geliyorum 2 saat sonra anestezinin etkisi geçmiş mi diye bakıyorum. Aa hocam, yeni mi geldin diyor. Ben halbuki onun uyandığında oradaydım ama hatırlamıyor anestezinin etkisinden. Hadi bakayım diyorum. Biliyorum bak, kestim diktim acıttım canını ama diyorum bir üfle bakayım diyorum. Düşünsene, direkt etki ettiği yer akciğer. Evet, Şimdi bu kestiğiniz yer bir de. kadar ben burayı kesip dikmişim. Hocam dikişlerim patlarsa diyor. Yok diyorum, ben sağlam dikiyorum, güzel dikiyorum, patlamaz diyorum. Yani hani hal böyle olunca, o yüzden hani şu hastalıkta ya başla izle videoyu. Her şeyi zaten harf harfine anlatıyorum bile. Evet. Ama tabii bunu mesela arka arka 50 kere yaparsa hocam, değil mi? Başı döner, bayılacak gibi Tabii olur. Bir şeyler olur yani. yapmayın diyorum ilk yapanlar. Çünkü ben bunu şimdi İşte ışık da onun gibi. Yani abartırsak eğer ya ve kişinin sevgide bile abartıyor. evet, detoks Sevgide sistemleri bile iyi çalışmıyorsa sorun olur. Yani o detoksa çok dikkat etmek lazım. Yani magnezyumumuz, çinkomuz yerinde olacak. Suyumuzu iyi içeceğiz. Hareketimizi yapacağız. Eğer bir kabızlığımız vesairemiz de yoksa çok güzel sonuçlar alınır. Ama varsa başlangıçta artar gibi olur yani belirtiler. O zaman diyeceğiz ki demek benim diğer sistemlerimde bir sorun var. Bir karaciğeri belki o zaman çalıştırabiliriz. karaciğer e, dün akşam mı? Dün akşam arkadaşımın işte birden sarılıkla, hani ben hep Ferda Hanım'la yaptığımızda sohbeti, ben hep klasik bir sözüm var ya, hayatımız şu tetkik kağıdı kadar. Hı. Çıkmış, hemoglobinde işte pat şu çıkmış. MR'ına baktık, karaciğer dolu. Ne çıkacak bilmiyoruz. Aslıcığımın babasından. Çok Yani geçmiş olsun. Bu arada karaciğeri şöyle gösterdim de karaciğer sağ altta. evet, şurada. Femur falan. Bazen şey oluyor ya, femur. Evet, onun gibi oldu.
Yani karaciğere de iyi gelir. Özellikle karaciğer sargıları falan, bu naturopatist 27 Şubat'ta Sergen Almanya'da 4 yıllık naturopati fakültelerinde bu ses çanaklarıyla, bu ışık tedavileriyle, hatta bak Şubat'ta ben İstanbul'a geleceğim, Mart başında. Sergen'in oradaki nefesine sahip çık eğitiminden sonra Sergen'den de fototerapiyle ilgili bilgileri ondan da sağaltayım. Uğrarım inşallah. Tamam, çok beklerim hocam. Benim yerim Balmumcu'da, Beşiktaş'ta. Böyle çok merkezli bir yerdeyim. İnşallah. Evet, mutlaka benim önümden geçersiniz yani Hı Nişantaşı'na hı, falan gidecekseniz. aynen. O yüzden çok heyecanla bekliyorum. Tamam. Kullanılamayacak bir hastalık yok. İşte sormuşlar, tek tek hastalık soruluyor. Hı Bütün hı. otoimmün hastalıklarda kullanılabilir, ağrılarda kullanılabilir. Yağ dokusunun detoksifikasyonu ve dolayısıyla kilo vermede kullanılabilir. Fibromiyajide, işte ankilozan spondilitte hepsinde kullanılabilir, ağrılarda kullanılabilir. Gözle ve kalbe direkt getirmiyoruz. Kullan. Kısa kısa Evet. uygulamalar yapıyoruz. Arka arkaya yapmıyoruz. Biraz ara veriyoruz. Hı hı. Detoksumuza dikkat ediyoruz aslında temelde. Aynen öyle. Ağzına yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Ee, Çok sağ olun. Umarım faydalı olmuştur herkese. Bedenlerimize şifayı vermek için en kolay yolları, en büyük şifanın kendimizde olduğunu ve yaptığımız kadar şifalanacağımızı hiçbir zaman unutmadan güzel günler bizlerin olsun. Rahat rahat sarıldığımız, eğlendiğimiz günleri yaşayalım diyorum. Çok Hep teşekkür ediyorum. beraber. Çok teşekkür ederim. İzleyicilere de çok teşekkür ediyorum. Çok İyi akşamlar. Görüşmek üzere.